Merhaba. Bugün sizlerle ruhumuzun yolculuğunu, kendimizi daha derin bir şekilde tanımamıza yardımcı olacak bir rehberi paylaşacağım. Hayat yolu numaraları. Bazen hayat öyle anlar yaşatır ki sanki her şey daha önce olmuş gibi gelir. O anlarda hissedilen enerji, hissettiğimiz duygu ve bağlantılar bize ruhumuzun daha derin bir seviyede deneyim kazandığını hatırlatır. İşte hayat yolu numaraları da bize bu yolculukta kim olduğumuzu ve hangi yönlerimizi güçlendirebileceğimizi gösteren bir pusula gibi çalışır. Hayat yolu numaramızı hesaplamak için doğum tarihimizi kullanıyoruz. Mesela doğum tarihiniz 23 Mayıs 1992 ise ayınız 5. Gününüz 2 artı 3 eşittir 5. Yılınız 1 artı 9 artı 9 artı 2 eşittir 21. Sonra hepsini topluyoruz. 5 artı 5 artı 21 eşittir 31. Ve tek haneli hale getireceğiz. 3 artı 1 eşittir 4. İşte bu sizin hayat yolu numaranız. Eğer 11, 22 veya 33 çıkarsa bunlar usta sayılardır ve biraz daha farklı bir enerji taşır. Şimdi birlikte hayat yolu numaralarını detaylıca keşfedelim. Senin yol numaran 1 çıktıysa bu videoda kendini bulabilirsin. Çünkü hayat yolu 1 aslında öncülüğün, cesaretin ve bağımsızlığın yoludur. Ama aynı zamanda bazen yalnızlık hissini de içinde barındırır. O yüzden bugün hem güçlü yanlarını hem de karşına çıkan dersleri, günlük hayatta nelerle karşılaşabileceğini konuşacağız. Sanki bir kahve eşliğinde sohbet ediyoruz, öyle düşün. Hayat yolu bir numerolojide başlangıcı temsil eder. Yani sıfırdan yeni bir şey kurmak. İlk adımı atmak senin ruhunda vardır. Mesela bir ortamda herkes suskun kalırken sen bir anda öne atılıp ben yaparım diyebilirsin. Çünkü bir enerjisi seni harekete geçmeye iter. Belki küçükken bile fark etmişsindir. Oyuncaklarını farklı şekilde kullanırdın. Herkes bir şeyi belli şekilde yaparken sen farklı yöntem arardın. Çünkü senin doğanda yenilik var. Bunu bazen bir hediye, bazen de yük gibi görebilirsin. Ama aslında bu senin ruhunun kontratı. Bir grubun içinde çoğunlukla doğal olarak lider seçiliyorsun. İnsanlar senin enerjine güveniyor. Bir şeyi kafana koyduğunda kolay kolay vazgeçmiyorsun. Bu da seni başarıya taşıyan en büyük gücün. Senin aklında her zaman daha farklı nasıl yapabilirim sorusu çalışır. Bu da seni sıradanlıktan uzaklaştırır. Mesela iş yerinde yeni bir fikir önerirsin. Herkes önce şüpheyle bakar ama sonra anlarlar ki o fikir aslında herkesi ileriye taşıyor. İşte bu bir vizyonudur. Bu yönlerini bastırma. Senin doğan bu. Senin için beklemek çok zor olabilir. Çünkü hemen olsun istersin. Ama unutma, bazen evrenin zamanlaması bizden farklıdır. Bağımsızlık duygusu çok güçlüdür ama bu seni zaman zaman yalnız hissettirebilir. Liderler genelde yalnız yürür ama yolun sonunda yanında olanları görürsün. Senin dediğin doğru olsun istersin. Bu kötü değil ama esneklik kazanırsan çok daha güçlü olursun. Hiç yaşadın mı? Bir şey kafana koyuyorsun. Herkes sana karşı çıkıyor ama sen yine de yapıyorsun ve sonunda haklı çıkıyorsun. İşte bu senin dersin. Kendine güven ama başkalarının da katkısını küçümseme. Unutma, lider olmak tek başına yürümek değil, insanları da yanında götürmektir. Her sabah kendine bir cümle söyle. Mesela ben kendi yolumu yaratıyorum. Ben güçlüyüm. Bu senin enerjini gün boyunca yükseltir. Her gün küçük ama kararlı adımlar at. Sen büyük resmi görürsün ama bazen küçük adımlar seni daha sağlam ilerletir. Fikirlerini mutlaka yaz.
Çünkü senin zihnin çok hızlı çalışıyor. Not almadığında fikir uçup gidiyor. Bir fırsat karşına geldiğinde fazla düşünmeden adım at. Çünkü senin yolunda en büyük düşman ertelemedir. Kendi işini kurmak, yeni bir kursa başlamak ya da bir konuda liderlik almak seni ruhsal olarak da besler. Sen aslında dünyaya yeni yollar açmak için geldin. Senin enerjin bir tohum gibi. Bir yerden başlıyorsun, sonra herkes senin açtığın yoldan geçiyor. Zorlandığında unutma. Aslında senin yanında görünmeyen bir destek var. Bir olmak, tek başına yürümek gibi gözükse de aslında evren hep seni destekliyor. Gözlerini kapatıp benim yolum açık demek bile sana çok şey katabilir. Hayat yolu bir olmak aslında bir ışık yakmak ve o ışıkla başkalarına yol göstermek demek. Senin yolun bağımsızlık, cesaret ve yaratıcılığın yolu. Her zaman hatırla, senin cesaretin başkalarına ilham oluyor. Bu yol bazen zor görünebilir ama senin gücün, ruhunun derinlerinde zaten var. O yüzden adım atmaktan korkma. Çünkü dünya senin öncülüğüne ihtiyaç duyuyor. Şimdi hayat yolu 2 olanların enerjisinden bahsedeceğiz. Eğer senin yol numaran 2 çıktıysa sen aslında uyum, denge, işbirliği ve sezgi üzerine bir ruh planıyla geldin. 1 numara öncü, liderdir. Sen ise köprü kuransın, uyumu getirensin. Hayat yolu 2, görünüşte sessiz ama aslında çok derin bir güç taşır. Gel birlikte bakalım bu yolun sana neler kattığına. Numerolojide 2, dualiteyi temsil eder. Yani gece gündüz, yin yang, siyah beyaz. Senin ruhunda da bu denge arayışı var. Bir tartışma çıktığında çoğu zaman hakem gibi hissedersin. Çünkü senin içgüdün insanları bir araya getirmek. Belki küçükken bile 2 arkadaşın kavga ettiğinde onları barıştırmaya çalışan hep sen oluyordun. İşte bu 2'nin doğası. Senin gücün sessizdir ama bu sessizlikte inanılmaz bir sezgi, incelik ve güzellik vardır. Sen insanların duygularını çok kolay anlarsın. Onlar söylemese bile hissedersin. Her ortamda denge getirme potansiyelin vardır. İnsanlar senin yanındayken huzur bulur. Sen tek başına değil, birlikte hareket etmeyi tercih edersin çünkü ruhun ortaklığı sever. İş yerinde 2 kişi anlaşamaz ama senin bir sözünle ortam yumuşar. Evde bir huzursuzluk olduğunda senin sakin enerjin herkesi dengeler. Bunu küçümseme. Senin yumuşak gücün aslında görünenden çok daha büyük bir kuvvettir. Bazen insanların söyledikleri seni gereğinden fazla incitebilir. Çünkü sen kalbinle dinliyorsun. 2 yol arasında kaldığında seçim yapmak zor olabilir. Çünkü kimseyi kırmak istemezsin. Kendi ihtiyaçlarını geri plana atıp başkalarını önceliklendirebilirsin. Ama uzun vadede bu seni tüketebilir. Hiç yaşadın mı? Birine hayır diyemeyip kendini zor durumda bıraktığın oldu mu? İşte bu senin derslerinden biri. Sınır koymayı öğrenmek. Unutma, başkalarına evet derken kendine hayır diyorsan o denge bozulur. 2'nin ruhu dengeyi bulmak içindir. Güne başlarken kendine şunu söyle. Ben dengedeyim, ben değerliyim. Bu seni merkezde tutar. Hayır demeyi çalış. Küçük şeylerde bile olsa kendi sınırlarını çiz. Müzik, resim, yazı gibi sanatsal uğraşlar senin ruhunu çok besler. Çünkü kalbindeki duyguları dışa yansıtman gerekir. Sen doğanın enerjisiyle çok uyumlusun. Mümkünse sık sık doğada vakit geçir. Bu seni şarj eder. Bir iş yerinde ya da ilişkide dengeyi korumak için önce kendini merkezle. Unutma, sen sakin olduğunda
çevren de sakinleşir. Sen bu dünyaya uyumu öğretmek için geldin. Senin varlığın bile insanlara huzur verir. Her zaman hissettiğin o iç ses var ya, işte o aslında evrenin sana fısıldadığı rehberliktir. Sen sezgilerini dinlediğinde hiç yanılmazsın. Gözlerini kapat, elini kalbine koy ve ben dengeyi seçiyorum de. Bu enerjini hemen yükseltecektir. Hayat yolu 2 olmak sessiz ama güçlü bir yolculuktur. Senin gücün uyum ve sevgiden gelir. Sen bir köprü kurucusun. İnsanlar senin yanında kendilerini daha iyi hisseder. Unutma, hassasiyetin bir zayıflık değil, senin en büyük armağanın. Çünkü sen başkalarının göremediğini hissediyorsun. Ve bu dünyaya çok lazım olan bir şey. Senin ışığın başkalarının karanlığını aydınlatıyor. Eğer senin yol numaran 3 çıktıysa sen aslında yaratıcılıkla, neşeyle ve kendini ifade etmekle buradasın. 1 lider, 2 denge getirendir. 3 ise coşkunun, sanatın ve iletişimin ruhudur. Sen dünyaya renk katmak için geldin. Gel bu yolculuğu beraber keşfedelim. 3 sayısı numerolojide yaratıcılığı, iletişimi ve bolluğu temsil eder. Senin ruhun üretmek, paylaşmak ve insanlara ilham vermek ister. Belki çocukken sahnede olmayı severdin, resim yapardın, şarkı söylerdin ya da hikayeler anlatırdın. Çünkü senin doğanda kendini ifade etme ihtiyacı vardır. Sen ruhunu bastıramazsın. İçindeki fikirler, duygular dışarı akmak ister. Ve bu aslında senin armağanın. Bir ortamda olduğunda enerjinle herkesi güldürebilirsin ya da bir fikrinle ortamı canlandırırsın. İşte bu 3'ün enerjisidir. Sen yeni şeyler üretmeye bayılırsın. Yazmak, çizmek, dans etmek, konuşmak. Ruhun hep üretim ister. Kendini çok güçlü bir şekilde ifade edebilirsin. İnsanlar seni dinlemekten keyif alır. Senin varlığın bile ortama bir canlılık getirir. Çünkü senin enerjin bulaşıcıdır. Arkadaş grubunda genelde seni herkes arar. Çünkü eğlenceyi, neşeyi sen getirirsin. İş yerinde ise senin fikirlerin çoğu zaman insanlara yeni bir bakış açısı verir. Bunları ciddiye al. Senin yaratıcılığın başkalarının hayatını güzelleştirebilir. Birçok fikir arasında kaybolabilirsin. Başladığın her şeyi bitirmek zor gelebilir. Bazen çok sıkılabilirsin. Bir konunun derinlerine inmeyi atlayabilirsin. Eğer çevrende seni anlamayan insanlar varsa içindeki ışığı saklama eğilimine girebilirsin. Ama bu seni mutsuz eder. Hiç yaşadın mı? İçinden bir şarkı söylemek, bir resim yapmak geliyor ama ne gerek var deyip geri çekiliyorsun. Oysa bu senin yolun. Bunu yapmadığında kendi ruhunu daraltıyorsun. Yaratıcılığını ciddiye al. Bu senin için sadece bir hobi değil, ruhunun besini. Güne başlarken kendine şunu söyle. Ben kendimi özgürce ifade ediyorum. Bu senin enerjini açar. Kendine bir alan aç, bir defter, bir köşe, bir hobi. İçindeki üretim enerjisini dışarı çıkar. Çok fikir üretirsin ama hepsini aynı anda yapamazsın. Birini seç ve sonuna kadar git. Bu seni ileri taşır. Sen insanlarla birlikteyken parlıyorsun. O yüzden yalnız kalmaya çok alışma. Paylaşmak senin ruhunu besler. Bir blog yazmak, YouTube kanalı açmak, sahne almak ya da resimlerini sergilemek. Bunlar seni sadece mutlu etmez, başkalarına da ilham verir. Sen dünyaya neşe ve yaratıcılığı getirmek için geldin. Senin ruhun aslında insanlara ilham olmak üzere seçildi. Bazen kendini ciddiye almazsın ama unutma, evren senin ışığını parlatman için seni destekliyor. Gözlerini kapat, gülümse ve kalbine ben ışığım,
Ben neşeyim de. Bu senin frekansını hemen yükseltecek. Hayat yolu 3 olmak aslında dünyaya güzellik ve neşe katmak demektir. Senin yaratıcılığın ve enerjin insanların ruhunu besliyor. Belki sen fark etmiyorsun ama bir sözün, bir gülüşün, bir fikrin başkasının hayatını değiştirebilir. Unutma, senin yolun ifade ve yaratıcılık. Kendi ışığını kısma. Çünkü dünya senin rengini bekliyor. Ve sen paylaştıkça çoğalıyorsun. Merhaba hayat yolu 4'ler. Eğer senin yol numaran 4 çıktıysa sen aslında sağlam temeller kurmak için buradasın. 1 öncü, 2 denge getirir, 3 neşe ve yaratıcılıktır. Sen ise sistemi kuran, düzeni getiren ve güveni inşa edensin. Senin yolun sabırla, disiplinle ve kararlılıkla ilerler. 4 numerolojide düzeni, istikrarı ve sağlamlığı temsil eder. Senin ruhunun planı üzerine güvenle basılabilecek bir temel kurmak. Belki küçükken bile defterlerini düzenli tutardın, odanda bir sistem kurardın ya da sorumluluk sahibi bir çocuk olmuştun. Çünkü senin doğanda düzen var. Sen biraz da sabrın öğretmenisin. Aceleyle değil, adım adım ilerlemeyi tercih edersin ve bu seni güvenilir kılar. Bir projede herkes dağılırken sen her şeyin planlı olmasını istersin. Çevrendekiler de bilir ki sana güvenebilir. Sen başladığın işi sonuna kadar götürürsün. Bu senin en büyük gücün. İnsanlar senin verdiğin söze güvenir. Çünkü sen laf olsun diye konuşmazsın. Sen çalışarak yol alırsın. Kolay yoldan gitmek sana göre değildir. Emek vermek senin doğanda var. Bir şeyin sıfırdan kurulması gerekiyorsa o işi sana versinler. Çünkü sen sistemi kurarsın. İş yerinde sık sık şu cümleyi duymuş olabilirsin. Sen olmasan bu iş dağılırdı. İşte bu 4 enerjisinin göstergesi. Bu özelliklerini küçümseme. Senin sağladığın düzen başkalarının ilerlemesine zemin hazırlıyor. Bazen kurallara çok takılı kalabilirsin. Bu seni güvenli hissettirir ama esnek olmayı da öğrenmelisin. Çok çalışıp kendini tüketebilirsin çünkü sorumluluk almaktan kaçmazsın. Bazen sadece görev odaklı kalıp büyük resmi kaçırabilirsin. İşte o anlarda kendine sor. Bunu neden yapıyorum? Hiç oldu mu? Bir işi o kadar kurallarına uygun yaptın ki sonunda zevk almayı unuttun. İşte bu senin derslerinden biri. Dengeyi bulmak. Disiplinin çok değerli ama hayatı sadece iş ve görevden ibaret sanma. O düzene biraz esneklik ve keyif kat. Her sabah kendine şunu söyle. Ben sağlam adımlarla ilerliyorum ama hayata esneklik katıyorum. Senin doğanda plan yapmak var. Haftalık ya da günlük planlar seni rahatlatır. Ama plana uymadığında da kendine yüklenme. Kendine mutlaka dinlenme zamanı ayır. Sen sürekli çalışan bir makine değilsin. Kendini farklı fikirlere aç. Çünkü bazen en büyük atılım sistemin dışındaki bir fikirden gelir. Bir işte çok çalışıyorsun ama yorulduğunu fark etmiyorsun. Dur ve kendine sor. Bu sistem bana mı hizmet ediyor, ben mi sisteme hizmet ediyorum? Sen bu dünyaya sağlam temeller kurmak için geldin. Senin enerjin köklenmek ve güven vermek üzerine. Bazen çok çalışıyor ama sonuç alamıyormuş gibi hissedebilirsin. İşte o anlarda unutma, evren sana zamanla emeğinin karşılığını verir. Gözlerini kapat. Toprağa kök saldığını hayal et. Bu sana hem güven hem de sabır verecektir. Hayat yolu 4 olmak aslında sabır ve emek yoldur. Sen düzen kurarsın, sistem getirirsin, güven inşa edersin. Ve bu dünyada çok değerli bir rolün var. Çünkü herkes hızlı koşarken
Sen sağlam köprüler inşa ediyorsun. Unutma, senin gücün çalışkanlığında ama ruhun sadece görev için değil, keyif almak için de burada. O yüzden disiplinle şefkat kat. Senin yolun sabırla ve güvenle kendi krallığını inşa etmek. Eğer senin yol numaran 5 çıktıysa bu aslında özgürlük, değişim ve keşif ruhuyla buraya geldiğin anlamına gelir. 1 lider, 2 uyum, 3 yaratıcılık, 4 düzen getirirken sen 5 olarak özgürlük rüzgarısın. Senin yolun deneyimlerle öğrenmek ve hayatı doya doya yaşamaktır. 5 sayısı numerolojide özgürlüğü, değişimi, macerayı temsil eder. Senin ruhun kalıplara sığmaz. Sürekli yeni ufuklar arar. Belki küçükken tek bir şeye odaklanmak zor geliyordu. Hep farklı şeyler denemek, yeni şeyler keşfetmek istedin. Senin için hayat tek bir düz çizgi değil, bir yolculuk. Sen öğrenmek için hareket etmelisin. Durduğun yerde sıkılırsın. İş, ilişkiler, hobiler. Senin için hep yenilik olmalı. Rutine sıkıştığında mutsuz olursun. Senin en büyük gücün özgür ruhun. Sen kendi yolunu seçmek istersin. Yeni durumlara çabuk uyum sağlarsın. Başkaları değişime direnirken sen çoktan adapte olmuşsundur. Senin doğanda sürekli öğrenmek vardır. Farklı kültürler, farklı insanlar, farklı deneyimler seni besler. Çok iyi bir anlatıcısın. Deneyimlerini paylaştığında insanlar senden ilham alır. Seyahat etmeyi seviyorsundur ya da farklı alanlarda bir sürü şey denemişsindir. Çünkü senin için hayatın amacı deneyimdir. Bu merakını bastırma. Sen ne kadar deneyimlersen o kadar büyürsün. Çok çabuk sıkılabilirsin. Bir şeye başlayıp bitirmeden yenisine geçme eğilimin olabilir. Özgürlük ihtiyacın bazen seni aşırıya sürükleyebilir. Bu da bağımlılık tuzağına düşmene neden olabilir. Çok fazla deneyim ama az derinlik yaşayabilirsin. Bu da sana tatminsizlik getirebilir. Hiç oldu mu? Bir işe çok hevesle başladın ama birkaç hafta sonra sıkılıp başka bir şeye geçtin. İşte bu 5 derslerinden biri. Odaklanmak ve deneyimlerini derinleştirmek. Değişim senin ruhunun parçası ama her deneyimden gerçekten bir şey öğrenmek için biraz daha sabır gerek. Her sabah kendine şunu söyle. Ben özgürlüğümü bilinçle yaşıyorum. Bu sana yön verir. Hayatına sürekli yeni şeyler kat. Ama aynı anda 10 şey yerine 2-3 şey seç. Onlarla odaklan. Senin ruhunu besleyen en önemli şeylerden biri gezmek. Bu illa başka ülke olmak zorunda değil. Yaşadığın şehirde yeni yerler görmek bile seni canlandırır. Deneyimlerini insanlarla paylaş çünkü senin hikayelerin başkalarına ilham olur. Bir YouTube kanalı açabilir, blog yazabilir ya da farklı kültürlerden insanlarla bağlantı kurabilirsin. Bu senin enerjini daha da büyütür. Sen bu dünyaya özgürlüğün, değişimin ve keşfin enerjisini getirmek için geldin. Senin yolun sadece kendi deneyimlerini yaşamak değil, başkalarına da yeni ufuklar açmak. Bazen çok dağınık hissetsen bile unutma. Evren sana özgürlük verirken aynı zamanda rehberlik de sunuyor. Gözlerini kapat. Kendini bir rüzgar gibi hayal et. Nereden geçersen oraya hareket, enerji ve tazelik getiriyorsun. Bu senin ruhunun özüdür. Hayat yolu 5 olmak aslında özgürlük yolunu seçmek demek. Senin yolun değişim, deneyim ve keşif. Bazen zor olabilir, bazen fazla dağınık hissettirebilir ama unutma, senin ruhun zaten hareketle büyüyor. Sen
Hayatın gezgini, anlatıcısı ve özgür ruhusun. Unutma, senin hikayelerin başkalarına umut olabilir. O yüzden keşfet, dene, yaşa ve paylaş. Çünkü dünya senin özgür ruhuna ihtiyaç duyuyor. Merhaba, Hayat Yolu 6. Eğer senin hayat yolun 6 ise sen aslında bu dünyaya sevgi, şefkat ve denge getirmek için gelmişsin. Senin ruhun en büyük arzusu güvenli ve huzurlu bir alan yaratmak. 6 sayısının enerjisi sevgi, aile, sorumluluk, hizmet. 6 olmak demek bazen herkesin sorunlarını çözmeye çalışmak, bazen de kendi kalbini ikinci plana atmak demek. Çünkü senin içinde çok güçlü bir koruma içgüdüsü var. Arkadaşların, ailen, sevdiklerin, onların mutluluğu senin mutluluğun gibi geliyor. Çocukluktan itibaren başkalarına yardım etmeye, onları kollamaya eğilimlisindir. Güçlü yanların ise şefkat, merhamet, sorumluluk, güvenirlik. İnsanlar sana güveniyor çünkü sen sadece sözlerinle değil, davranışlarınla da güven veriyorsun. Belki ailende herkesin sırtını yasladığı kişi sensin. Arkadaşların arasında da çoğunlukla abla abi rolünü üstlenmiş olabilirsin. Bu senin süper gücün. İnsanlara güven, huzur ve şefkat aşılayabiliyorsun. Ama unutma, bunu yaparken kendi sınırlarını da korumalısın. Ve zorlukları, fazla sorumluluk almak, başkalarının yükünü taşımak. Bazen öyle anlar olur ki herkes senden bir şey bekler. Sen de hayır diyemediğin için hepsini üstlenirsin. Ama sonra bir bakarsın kendi ihtiyaçlarını unutmuşsun. İşte bu 6'nın en büyük sınavıdır. Gerçek şefkat başkasını kurtarmak değil, onun kendi gücünü hatırlamasına yardım etmektir. Bir arkadaşın senden sürekli tavsiye istiyor olabilir. Onu mutlu etmek için kendi işlerini erteliyorsun. Ama asıl iyilik onun da kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak. Hayır demek bencillik değildir. Aslında bu karşındakine kendi sorumluluğunu alma fırsatı verir. Sen başkalarını mutlu etmek için çok çabalıyorsun. Peki ya sen? Senin ruhunu kim besliyor? Unutma, önce kendi kabını doldur ki başkalarına da ışık saçabilesin. 6 enerjisi çok estetik bir enerjidir. Dekorasyon, sanat, müzik, yaratıcılık. Bunlar seni dengeye getirir. Aşk hayatında da bazen partnerin için kendinden çok fedakarlık yapabilirsin. Ama unutma, gerçek sevgi eşitlikten doğar. Sabahları ben sevgiyle dengedeyim. Bunu tekrarla. Ve akşamları kendine sor. Bugün kendi kalbimi de besledim mi? Yaratıcı uğraşlara zaman ayır. Resim yap, müzik, yazı yaz. Küçük şeylerden keyif almaya bak. Bir mum yak. Evini güzelleştir. Doğada yürü. Senin bu hayattaki en büyük misyonun dünyaya sevgi ve güzellik getirmek. Ama bunu yalnızca başkalarına değil, kendine de vererek tamamlayabilirsin. Çünkü senin kalbin dolu olduğunda etrafındaki herkes ışığını hisseder. Sevgili 6, sen bu dünyaya sevgiyi, şefkati ve dengeyi hatırlatmak için geldin. İnsanlar senin yanındayken huzur buluyor. Ama unutma, senin de huzura ihtiyacın var. Kendi kalbine dön. Kendi ruhunu besle. Çünkü sen dengede olduğunda sadece sevdiklerin değil, tüm dünya senden ilham alacak. Yolun sevgiyle aydınlansın. Senin varlığın dünyaya değer katıyor. Bunu hiç unutma. Merhaba. Eğer hayat yolun 7 ise senin yolculuğun biraz daha farklı. Sen
Dış dünyadan çok iç dünyana bakarak güç bulan bir ruhsun. Hayat yolun 7 sana sürekli sorular sorduran, gizemleri çözmek isteyen, anlam arayışında olan bir yol. Bugün seninle bu yolun güzelliklerini, zorluklarını ve içsel derslerini konuşacağız. Derin düşünce, sorgulama, ruhsal arayış. Sen bazen kalabalıkların arasında bile yalnız hissedebilirsin. Çünkü zihnin hep bir şeyleri anlamakla meşguldür. Bir sözün arkasındaki anlamı, bir olayın nedenini, hayatın sırrını. Hep daha fazlasını bilmek istersin. Çocukken çok soru soran, öğretmenlerini bazen bıktıran ama aslında her şeyin ardındaki gerçeği görmek isteyen kişi olabilirsin. Sezgisel güç, araştırma yeteneği, derin bakış açısı. Bir kitabı okuduğunda sadece cümleleri okumazsın. Satır aralarında hissedersin. Bir insanla konuştuğunda onun söylediklerinden çok söylemediklerini anlarsın. İşte bu 7'nin gücüdür. Sezgilerini küçümseme. Çoğu zaman kalbin zihninden önce gerçeği bilir. Bir iş seçerken ya da bir ilişkiye girerken içimde bir his var diyorsun ya, işte o his senin en büyük pusulan. Yalnızlık, aşırı düşünme, güvensizlik. Sen bazen fazla analiz edip kendini yorabilirsin. Ya olmazsa, acaba doğru mu diye defalarca düşündüğün oluyor değil mi? Bu da seni biraz içe kapatabiliyor. Ama şunu bil, yalnızlık senin cezan değil, hediyendir. Çünkü yalnız kaldığında ruhunun en saf sesini duyuyorsun. Her şeyi zihninde çözmeye çalışma. Bazen hayatı hissetmek, anlamaktan daha önemlidir. İçsel gücü besleyecek pratikler yap. Mesela günlük yazmak. Düşüncelerini kayda dök. Böylece zihnin hafifler. Doğada vakit geçir. Ağaçların arasında, deniz kenarında yalnız yürüyüşler yapmak ruhunu yeniler. Meditasyon, içsel huzuru büyütür. Sen bazen kalabalıklarda değil, bir yıldızlı gökyüzüne bakarken kendini daha huzurlu hissedersin. Çünkü senin ruhun evrenin derinlikleriyle bağlantıda. O yüzden doğa senin en büyük öğretmenin olabilir. 7'nin zorlandığı alanlar, ilişkiler ve insanlarla bağlantıları. Bazen insanlara tam olarak açılmakta zorlanabilirsin. Çünkü kimsenin seni anlamadığını düşünebilirsin. Ama unutma, herkesin senin kadar derin bakması gerekmez. İnsanlarla küçük paylaşımlar bile kalbine iyi gelir. Güvenmeyi öğren. İnsanların sana verdikleri sevgiyi kabul et. Çünkü sen sadece vermek değil, almak için de buradasın. Senin misyonun bilgeliği paylaşmak. Hayat yolu 7'nin en büyük amacı öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmak. Senin arayışın sadece kendin için değil. Bir gün senin bulduğun bir cevap bir başkasının hayatını değiştirebilir. İster yazıyla, ister konuşmayla, ister sanatla. Senin bilgeliğin başkalarının yolunu aydınlatacak. Sevgili hayat yolu 7. Sen derinliğin, sezginin ve bilgelik arayışının yolundasın. Bazen yalnız hissedebilirsin ama unutma. Sen aslında evrenle en çok bağlantıda olan ruhlardan birisin. Kendine güven, sezgine güven. Çünkü hayatın cevabı zaten içinde. Sen bu dünyaya ışık getirmek için geldin. Hayat yolu 8. Güç enerjisinin sayısıdır. Sen bu hayatı sadece kendi yaşamını değil, başkalarının yaşamını da etkilemek için geldin. Bu yol
otorite, liderlik, yönetim, sorumluluk ve başarı üzerine kuruludur. 8 aynı zamanda sonsuzluk sembolüdür. Yani senin yolunda maddi ve manevi dünyanın birleşimi vardır. Bazen parayı, bazen ruhsal gelişimi deneyimleyerek dengeyi öğrenirsin. Senin görevin maddiyatı ruhsallıkla, gücü şefkatle, disiplini özgürlükle birleştirmek. 8 sayısının enerjisi, güç, liderlik, disiplin, maddi yönetim, sorumluluk. Sen doğuştan hırslısın diyebiliriz ama sadece hırs değil. Senin gücün aynı zamanda sorumluluk almakta gizli. İnsanlar seni gördüğünde güven ve otorite hissederler. Sen sistemleri anlama, işlerin yönetilmesi ve başarılı olma konusunda doğuştan yeteneklisin. Belki küçükken bile arkadaş grubunda lider rolünü üstlendin. Sorumluluk almak, işleri organize etmek hep senin işin oldu. Sen işleri organize edebilir, büyük projeleri hayata geçirebilirsin. Hedefe odaklandığında durmak bilmezsin. Kararlılığın etrafındakilere ilham verir. Parayı yönetme, yatırım yapma ve kaynakları çoğaltma konusunda doğuştan bir yeteneğin var. Bir iş projesinde herkes zorlanırken senin stratejilerinle işler yoluna girer. İnsanlar senin fikirlerine güvenir çünkü sen sadece söylemekle kalmaz, uygularsın. Bu güçlü yanlarını küçümseme. Senin yolun etki yaratmak ve başarıya ulaşmak. Bazen her şeyi kendi elinde tutmak isteyebilirsin. Bu da seni yorabilir. Para ve güç konularına fazla odaklanmak ilişkilerinde dengesizlik yaratabilir. Senin doğal liderliğin bazen etrafındakileri ezmeden kullanılmalı. Hiç oldu mu bir projeyi tek başına yönetmeye çalıştın ve çevrendekiler kendini dışlanmış hissetti? İşte bu 8'in öğrenmesi gereken dengedir. Gücü hem kendin hem başkaları için kullan. Dengeyi bulduğunda başarı kalıcı olur. Hedeflerini net yaz ve adım adım ilerle. Gelir gider dengeni kontrol altında tut. Para enerjini yönetmek özgürlük getirir. Gücünü başkalarını ezmeden kullan. Takım çalışmasında lider ol ama dinlemeyi de ihmal etme. Çok çalışmak iyidir ama aşırıya kaçma. Dinlenmek de bir stratejidir. Bir iş toplantısında stratejiyi sen belirledin, uygulamayı ekip yapıyor. Böylece hem lider oldun hem ekip motivasyonu yüksek kaldı. Sen bu dünyaya güç ve sorumlulukla hizmet etmeyi öğrenmek için geldin. Maddi başarı, ruhsal olgunlukla birleştiğinde gerçek anlam kazanır. Başarı sadece ünvan ya da para değil. Etrafındaki insanların hayatını iyileştirmek ve adil olmak da başarıdır. Gözlerini kapat. Güçlü bir ağaç gibi kendini sağlam hayal et. Toprağa kök saldığını hisset. Gökyüzüne uzan. Bu senin dengeni güçlendirir. Sevgili 8, sen liderlik ve güç yolundasın. Bu yol disiplin ve kararlılık getirir. Ama unutma, gücünü dengeyle kullanırsan hem kendine hem başkalarına ışık olabilirsin. Senin varlığın hem maddi hem manevi dünyada fark yaratacak. Yolun açık olsun, güç ve denge senin rehberin olsun. Dünyaya kattığın değer çok büyük. Bunu hiç unutma. Merhaba Hayat Yolu 9'lar. Sen bu dünyaya derin bir misyona gelmişsin. 9 sayısı tamamlamayı, hizmeti ve insanlığa katkıyı temsil eder. 1 liderdir, 2 uyumu getirir, 3 yaratıcılık, 4 düzen, 5 özgürlük, 6 sevgi, 7 bilgelik ve 8 güç yolunda. Sen ise 9 olarak
Büyük resmi görmeyi, insanlara dokunmayı ve dünyayı iyileştirmeyi seçmişsin. 9 sayısının enerjisi evrensel sevgi, tamamlama, yüksek bilinç, hizmet. Sen bazen kendi hayatından çok başkalarının hayatına dokunmakla meşgul olabilirsin. İnsanlara yardım etmek, bir projeyi tamamlamak veya topluma katkı sağlamak senin ruhunu besler. Çocuklukta, sınıfta ya da evde sürekli başkalarına yardım eden, herkesin sorunlarını dinleyen biri olabilirsin. Sen olayların ötesini görebilirsin. Detaylara takılmazsın. Büyük resmi her zaman görürsün. Başkalarına yardım etme, onların hayatına dokunma senin doğal yeteneğin. Sen başkalarının duygularını derinden hissedersin ve onları anlamak için çaba gösterirsin. Bir arkadaşının zor bir döneminde yanında olmayı seçersin. Senin rehberliğin ve desteğin çoğu zaman onların hayatının dönüm noktası olur. Bu yeteneklerini küçümseme. Senin ışığın başkalarının yolunu aydınlatıyor. Çok başkalarıyla ilgilenirken kendi ihtiyaçlarını unutabilirsin. Her zaman insanlardan beklediğini alamayabilirsin. Bu seni kırabilir. Ama unutma, senin misyonun onların tepkisine bağlı değil. Her şeyi düzeltmek, tüm sorunları çözmek isteyebilirsin. Bu da seni yorabilir. Hiç oldu mu? Birine yardım ettin ama karşılık bekledin ve hayal kırıklığına uğradın. İşte bu 9'un öğrenmesi gereken derslerden biri. Hizmet ederken beklentisiz olmak. Hizmet ederken kendi enerjini de koru. Gönüllülük, sosyal projeler veya yaratıcı paylaşımlar senin ruhunu besler. Meditasyon, doğa yürüyüşleri, yazmak veya sanatla ilgilenmek senin enerjini yeniler. Bir yardım kampanyası organize etmek, toplulukta fark yaratmak veya bir başkasına yol göstermek. Bunlar senin enerjini hem besler hem de dünyaya değer katar. Sen bu dünyaya hizmet ve tamamlamayla ışık getirmek için geldin. Bazen büyük sorumluluklar taşıyorsun ama unutma, bu senin kutsal misyonun. Senin yolun sadece kişisel başarılarla ölçülmez. Başkalarının hayatına dokunduğun her an ruhunun büyüdüğü anlardır. Gözlerini kapat. Evrenle bağlantıda olduğunu hisset. Kendini bir nehir gibi hayal et. Akışın içinde hem sen hem başkaları besleniyor. Bu senin enerjini dengeler. Sevgili 9. Sen tamamlamanın, hizmetin ve evrensel bilgelik yolundasın. Bu yol bazen zorlayıcı olabilir. Ama unutma, senin dokunuşun başkalarının hayatına ışık getiriyor. Kendi enerjini de besleyerek dünyaya sevgi ve değer katmaya devam et. Yolun aydınlık olsun. Eğer hayat yolun 11 ise sen bu dünyaya ilham ve yüksek sezgi getirmek için gelmişsin. 11 bir master sayı olarak hem 2'nin uyumunu hem de 1'in öncülük enerjisini taşır. Sen başkalarına ışık olmayı, ilham vermeyi ve ruhsal olarak yükselmeyi seçen bir yolcusun. 11 sayısının enerjisi ilham, sezgi, yüksek bilinç, ruhsal uyanış. Sen çoğu zaman çevrendeki insanların fark etmediği şeyleri görürsün. Sadece mantıkla değil, sezginle de karar verirsin. Bu senin doğuştan bir rehber olduğunu gösterir. Belki küçükken diğer çocukların hislerini çok iyi anlardın. Onları anlamak için sözcüklere değil, enerjilerine bakardın. İşte bu 11'in doğal yeteneği. Senin fikirlerin ve bakış açın çevrendekileri motive eder. İçgüdülerine güvenirsen çoğu zaman doğru yolu bulursun. Sen olayların sadece görünen yüzünü değil, ardındaki enerjiyi ve anlamı hissedebilirsin.
Bir arkadaşın zor bir karar verirken senin yanına gelir ve sen sadece birkaç sözle ona ışık olursun. Bu senin doğal rehberliğin. Bu yeteneklerini küçümseme. Senin ışığın başkalarının yolunu aydınlatıyor. Sen her şeyi derin hissedersin. Bazen kendini fazlasıyla yorgun ve baskı altında hissedebilirsin. Sezgilerin çok güçlü olduğu için gelecekle ilgili kaygılar bazen seni ele geçirebilir. Sen hem idealist hem gerçekçi olmak istiyorsun. Bu bazen çatışma yaratır. Hiç oldu mu bir projeyi ya da fikri hayata geçirmek istedin ama başkaları hazır değildi ve bu seni hayal kırıklığına uğrattı. İşte bu 11'in sabır ve denge derslerinden biri. Sezgilerini kullan ama kendini koru. Hem ilham ver hem de enerjini dengede tut. Karar verirken hem mantığını hem de kalbini dinle. Gün içinde sessiz kalıp kendini dinlemek ruhsal enerjini dengeler. Yazmak, çizmek, konuşmak veya öğretmek senin ruhunu besler. Deneyimlerini başkalarıyla paylaş. Senin hikayen bir başkasına ışık olabilir. Bir sosyal medya paylaşımı, bir blog yazısı veya bir konuşma ile başkalarına ilham veriyorsun ve bu senin yolculuğunun bir parçası. Sen bu dünyaya ilham ve ışık getirmek için geldin. Senin misyonun başkalarına rehberlik etmek ve ruhsal farkındalık yaratmak. Senin enerjin sadece yaptığın işler veya sözlerinle değil, varlığınla bile başkalarına dokunur. Bu yüzden kendi enerjini temiz ve dengeli tutmak çok önemli. Gözlerini kapat. Kendini bir ışık hüzmesi gibi hayal et. Bu ışık hem senin içinden hem de etrafındaki insanlara yayılıyor. Bu senin enerjini ve rehberliğini güçlendirir. Sevgili Hayat Yolu 11. Sen ruhsal bir öncüsün, ilham veren bir rehbersin. Bazen bu yol zor olabilir. Çünkü enerji ve duyarlılık yoğun. Ama unutma, senin ışığın başkalarına umut ve yol gösteriyor. Kendini besle, dengede kal ve ışığını paylaşmaya devam et. Yolun aydınlık olsun, sezgin ve ilhamın rehberin olsun. Senin varlığın dünyaya değer katıyor. Bunu hiç unutma. Merhaba Hayat Yolu 22. Sen bu dünyaya büyük bir vizyon ve gerçekleştirme gücü getirmek için gelmişsin. 22 bir master sayı olarak 4'ün disiplin ve düzen enerjisine aynı zamanda büyük bir dünya hizmeti ve liderlik vizyonunu taşır. Senin yolun sadece kendi başarını değil, başkalarına ilham ve katkı yaratmayı da kapsıyor. 22 sayısının enerjisi büyük vizyon, güçlü hayata geçirme, dünya hizmeti, liderlik, disiplin. Sen dünyaya büyük projeler ve hayaller getiren birisin. Sadece kendin için değil, topluluklar, kurumlar veya daha geniş kitleler için de çalışırsın. Senin enerjin hem pratik hem de spiritüel yönleri birleştirir. Belki küçük yaşta bile büyük planlar yapardın. Hayal kurmak yetmez, onları gerçekleştirmek için yollar arardın. Sen sadece fikir üreten değil, aynı zamanda bunları hayata geçirebilen bir liderlik yeteneğine sahipsin. Hayallerini gerçeğe dönüştürme kapasiten çok yüksek. Projelerini organize etme, adım adım ilerleme konusunda doğal bir yeteneğin var. Bir proje başladığında sen hem vizyonu sunar hem de detayları planlayarak ekibi yönlendirirsin. İnsanlar sana güvenir çünkü sen büyük resmi ve detayları aynı anda görebilirsin. Bu güçlü yanlarını küçümseme. Senin misyonun büyük. Bunu adım adım inşa etmelisin. Senin hedeflerin ve vizyonun büyük olduğu için bazen yük ağır gelebilir. Her şeyin tam ve doğru olmasını istemen kendini ve başkalarını zorlayabilir.
Projeler yavaş ilerlediğinde ya da çevrendekiler senin hızına yetişemediğinde hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Hiç oldu mu? Büyük bir fikirle başladın ama çevrendekiler seni anlamadı ve sabrını kaybettin. İşte bu 22'nin sabır ve strateji derslerinden biri. Büyük vizyonu taşırken küçük adımları ve süreci de kucakla. Hem kendini hem projeni koru. Hayallerini somut adımlara dönüştür. Meditasyon, doğa yürüyüşleri, spor gibi rutinler enerjini dengeler. Vizyonunu başkalarına aktarmaktan çekinme. Bu seni büyütür ve başkalarına ışık olur. Büyük projeler göz korkutabilir ama her gün atacağın küçük adımlar seni hedefe götürür. Bir sosyal girişim başlatıyorsun, bir kitap yazıyorsun ya da eğitim projeleri yapıyorsun. Senin liderliğin ve düzenin projeyi hayata geçiriyor. Senin yolun sadece kendi başarını değil, topluma ve dünyaya katkı yaratmayı kapsıyor. Büyük vizyonu ruhsal farkındalıkla birleştirmek senin en büyük gücün. Bazen vizyonun çok büyük gelir ve korkutucu olabilir ama unutma, evren seni bu yükü taşıyabilecek güçle donatmış. Gözlerini kapat, kendine bir dağın zirvesinde hayal et. Altındaki geniş manzara senin vizyonun ve etki alanın olsun. Bu görselleşme seni güçlendirir ve ilham verir. Sevgili Hayat Yolu 22. Büyük projeler, büyük sorumluluklar ve büyük başarılar seninle olacak. Kendini dengele, sabırlı ol ve vizyonunu dünyaya taşımaya devam et. Senin ışın sadece kendine değil, başkalarına da yol gösteriyor. Yolun aydınlık olsun. Sevgili Hayat Yolu 33. Sen bu dünyaya şefkat, hizmet ve ruhsal liderlik getirmek için gelmişsin. 31 bir master sayı olarak 11'in ve 22'nin enerjilerini taşır. Yani sezgi, ilham, vizyon ve büyük bir sorumlulukla birleşir. Senin yolun sadece kendi hayatını değil, başkalarının hayatını da dönüştürmekle ilgilidir. 33 sayısının enerjisi şefkat, hizmet, evrensel bilinç, rehberlik, yüksek bilinç. Senin kalbin çok geniş. Başkalarının acılarını, sevinçlerini ve ihtiyaçlarını derinden hissedersin. Bu yüzden doğal olarak insanlara yardımcı olmayı seçersin. Belki küçükken kardeşlerine veya arkadaşlarına fazlasıyla özen gösterdin. Hep başkalarının ihtiyaçlarını kendi önceliğin gibi hissederdin. Sen sadece yardım etmekle kalmaz, insanlara ilham verir ve onları güçlendirirsin. Çevrendekiler sana danışır çünkü sen hem kalbinle hem bilginle doğru yönlendirmeler yaparsın. Senin bakış açın sadece bireysel değil, toplumsal ve evrensel düzeyde fark yaratır. Bir arkadaşın zor bir dönemde yanına geldiğinde sen sadece çözüm önermezsin, ona ilham verirsin, kendi gücünü hatırlatırsın. Bu doğal liderlik ve şefkat enerjini küçümseme. Senin varlığın başkalarına ışık oluyor. Her şeyi kendi omuzunda taşımak isteyebilirsin. Hizmet ederken kendini ihmal edebilirsin. Herkes için en iyisini istemek seni zorlayabilir. Hiç oldu mu? Başkalarının beklentilerini karşıladın ama kendin yoruldun. İşte 33'ün öğrenmesi gereken ders, hizmet ederken sınır koymak. Şefkatini başkalarına sunarken kendi enerjini de koru. Ancak o zaman sürdürebilir bir hizmet yaratabilirsin. Enerjini koru. Günlük meditasyon, sessizlik veya doğa yürüyüşleri enerji dengeni sağlar. Yardım ederken başkalarının sorumluluklarını üstlenme. Onları güçlendirecek şekilde destek ol. Sanat, yazı, konuşma veya öğretme yoluyla başkalarına ilham ver.
bir gönüllülük projesi, bir eğitim programı veya ruhsal rehberlik senin ışığını dünyaya yaymanın yollarıdır. Her gün kendine zaman ayır, ruhunu besle. Sadece başkalarına hizmet eden bir hayat sürdürülemez. Sen bu dünyaya şefkat ve hizmeti yaymak için geldin. Hem bireysel hem toplumsal düzeyde fark yaratıyorsun. Bazen yol zorlayıcı olabilir. Çünkü başkalarının enerjileri seni etkiler. Ama unutma, senin ışığın onların yükünü taşımak değil, onları kendi gücünü hatırlatacak şekilde desteklemektir. Gözlerini kapat. Kendini bir ışık hüzmesi gibi hayal et. Bu ışık hem senin içinden hem de etrafındaki insanlara yayılıyor. Enerjini tazeler ve hizmet gücünü arttırır. Sevgili Hayat Yolu 33. Sen bir Master Teacher olarak bu dünyada şefkat, rehberlik ve ilham yaymak için buradasın. Bazen yol zor olabilir ama unutma, senin ışığın başkalarının yolunu aydınlatıyor. Kendine özen göster, enerjini koru ve ışığını paylaşmaya devam et. Yolun aydınlık olsun. Unutmayın, hayat yolunuzun numarası sizi sınırlamaz, rehberlik eder. Her sayı size farklı bir ışık ve yol gösterir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve ruhunuzun yolculuğuna birlikte devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden haberdar olur hem de bu bilgileri daha fazla kişiyle paylaşabiliriz. Ruhunuzun yolunu fark edin ve kendi melodinizi çalmaya başlayın.